Aşkın ne olduğu, sevginin çeşitleri, sevgi ve aşkın ayrımı antik çağ düşünürlerinin de üstünde durduğu bir konuydu. Özellikle Platon, Şölen ve Dostluk metninde diyalog şeklinde aşkın ve sevginin versiyonlarını 6 kişiyi konuşturarak oluşturmaya çalışmıştı. Antik Yunan dili eski Grekçe kelime yoğunluğu ve anlam bakımından oldukça zengin bir dildi. Üstüne düşünülmeyi, felsefe yapmayı diğer ülkelere ve dillere nazaran daha mümkün ve uygun kılıyordu. Türkçe dilinde aşk ve sevgi birbirinden ayrılıyordu. İngilizce'de aşk ve sevgi love olarak tek bir kelimeyle ifade ediliyordu. Yunanca'da ise aşkın 6 farklı hali bulunmaktaydı ve her içeriğin kendine uygun bir tanımı vardı. Platon'da aşkın 6 hali philia, arkadaşça, dostça, çıkarsız, erdemli sevgi; eros, şehvetli, tutkulu, arzu dolu aşk, fiziksellikten de kaynaklı olabilecek birini romantik anlamda isteme, aşık olma hali; agape, tanrısal sevgi, merhametli, güven dolu bir aşk; storge, erostan farklı olarak kişilerin birbirlerine olan benzerliğinden dolayı ilgi duyulmaya başlanması; arkadaşlığa, dostluğa, aşka evrilen, fiziksellikten kaynaklı değil, merak ve anlaşılır olmaktan duyulan arkadaşça aşk; pragma, mantıklı aşk, örneğin mantık evliliği gibi bir yarar üzerine kurulan aşk; philatia, insanın kendine duyduğu salt sevgi ve aşk. Platon'da aşk, şölen ve dostluk diyaloğunda iki ayrı aşk türü olarak işlenir. Şölen metninde erostan yani tutkulu bir aşktan söz ederken, dostluk diyaloğunda philia, dostça ve arkadaşça olan bir sevgiden bahsedilmektedir. Platon'un aşk şölen diyaloğunda aşk ruh ikizi mitosu. Bugün bile aşk denildiği zaman akla gelen ruh ikizi olma inancı antik Yunan'da da bir inanç durumundaydı. Bugün aşk tanımımızı yaparken bir ruh eşimizin olduğunu ve onu bulduğumuzda kendimizi pembe bulutların üstünde bulacağımız, tamamlanacağımız düşüncesini antik dönemde temellerini Aristofanes atmıştı. Aristofanes'te aşk ve seks ilk yaratılışta erkek ve kadın bugünkü hallerine hiç benzemezlerdi. Sadece bir gövdesi, bir boynu ve her biri ayrı yönlere bakan çift yüzlü kafaları olan androjen varlıklar mevcuttu. Sanki iki yaratık sırt sırta yapıştırılmış gibi iki cinsel organı, 4 bacağı, 4 kolu vardı bunların. Ama kıskanç Yunan tanrıları 4 kollu bir yaratığın çok fazla çalışabileceğini fark ettiler. Ters tarafa bakan iki yüz sürekli tetikteydi. Dolayısıyla bu varlıklara kalleşçe saldırmak mümkün değildi. 4 bacak sayesinde fazla yorulmadan uzun süre ayakta durabiliyor ya da yürüyebiliyorlardı. Ve en tehlikelisi çift cinsiyet organlı bu yaratığın üremek için kimseye ihtiyacı yoktu. Bunun üzerine Olimpos'un mutlak hakimi Zeus dedi ki, şu ölümlülerin gücünü elinden almak için bir planım var. Şimşeğini fırlattığı gibi androjenleri ikiye bölerek erkek ve kadını ayırdı ve bütünden ayırarak tekil bir şekilde yarattı. Dünyanın nüfusu bir anda artıverdi. Aynı zamanda da üzerinde yaşayanlar güçten düştüler ve yollarını şaşırdılar. Artık kayıp yarınlarını aramak, yeniden onunla kucaklaşmak zorundaydılar. İki bedenin tek beden olmak üzere kaynaştığı bu kucaklaşmaya seks diyoruz. Bu efsane zaman içinde öylesine putlaştırıldı ki günümüzde bile aşkı fiziksel bir bütün hissetme hali olarak tanımlayacak ve bulamadığımız takdirde ise kendimizi yarım, tam olmayan, güçsüz bir varlık olarak hissedecektik. Peki platonik aşk neydi? Antik Yunan'da kadınların arka planda olması ve asıl önemli alanın politika ve siyaset olması o dönemin aşk bakış açısına da yansımıştır. Sahnede erkekler vardır ve hep birbirleriyle iç içedirler. Kadınlarsa en revaçta olan etkinliklerden uzaktır. Bu yüzdendir ki erdemli ve yüce sevgi daha çok sahnede olanların birbirlerine duyduğu aşk olarak atfedilecekti. Antik çağda öğretmene, üstün bilge kişiye duyulan sevgi anlamında kullanılan paiderastia kavramı vardır. O dönemde öğretmen ve öğrenci arasında bir hayranlık ve aşk söz konusudur. Öğrenci öğretmeninin bilgeliği ve üstünlüğü üzerine çekilebilir ve aşık olabilirdi. Platon, şölen diyaloğunda Sokrates'in öğrencisi Alkibiyades'in hocasına paiderastia gibi bir aşk beslediğini yazar. Alkibiades, Sokrates'e aşkını ilan etmiş ve kendisini ona sunmuştur. Ancak Sokrates, Alkibiades'i reddetmiş ve onun sadece yanına yatmasına izin vermiştir. Bizim günümüzde tek taraflı aşk olarak kullanılan platonik kelimesi de Platon'da aşk, şölen metnindeki bu hikayeden gelmektedir. Çünkü Platon'a göre fiziksel çekim aşkın olmazsa olmazlarından değildir. Platon'da aşk, duygusal olan deneyimlerden ziyade hakikate ulaştıran tinsel bir iç akıştır. Platon'un diyaloglarında Alkibides'i reddetmesi aslına bakılırsa ruh ikizi mitosuna karşı çıktığının göstergesiydi.
Platon'da aşk aranarak bulunan bir şey değil, içsel olarak emek harcanan ve büyütülen bir şeydir. Aşk ona göre insanı büyüten, besleyen ve kendine güzel şeyler kazandıran, gerçeği görmeye yardımcı olan tinsel bir eylemdi. Perfect.